Merhaba sevgili dostum. Birisi gelip bana sorsaydı, Beyhan sence bu dünyadaki en değerli hazine nedir diye ben de ona derdim ki böyle delirmiş bir dünyada sağlam bir psikolojiye sahip olmak en değerli hazinedir. İşte bu videoda sana sağlam bir psikolojiye sahip olan insanların özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Sağlam psikolojiye sahip olan insanların ilk özelliği başına gelen kötü olaylar neticesinde mahvoldum, bittim, artık ben ne yapacağım noktasına gelmemesi. Hatta gelmiş olsa bile bunun çok uzun sürmemesi. Diyelim ki başına kötü bir olay geldi. Bir iş yerindesin, iflas ettin, ayrıldın, işten kovuldun, sevgilinden, eşinden ayrılmak zorunda kaldın. Hayatta başımıza gelecek kötü şeylerin binlerce versiyonu var. Ve bunu yaşadıktan sonra muhtemelen dibi gördüğün bir an gelecek. Evet, bu çok insani bir şey. Ama sonrasında bazı insanlar şöyle bir şey yapıyor. Bittim ben, artık değersizim, artık ben hiçbir şeyi düzeltemeyeceğim noktasına gelirken ne yapıyor? Kendi kendisini psikolojik olarak hasta etme noktasına geliyor. Ama sağlam bir psikolojiye sahip olan insan diyor ki tamam, acımı çektim, sıkıntımı yaşadım ve o dibi de gördüm. Peki ben bundan sonra ne yapabilirim? İşte buna zihinsel esneklik diyoruz. O anda dibi gördükten sonra bile, onu yaşadıktan sonra kendisine şunu sorabilmek. Ben bundan sonra ne yapabilirim? O yaşadığı durumu kabul edip harekete geçtiği zaman insan o içinde bulunduğu dip noktadan daha yukarı çıkmaya başlıyor. Ve sonrasında büyük resme baktığı zaman her zaman var olan alternatif çıkış yollarına yöneliyor. Böylece psikolojik anlamda kendini hasta etmekten kurtulmuş oluyor. Sağlam psikolojiye sahip olan insanlar dünyayı görmek istediği gibi görmezler. Dünyayı olduğu gibi görürler. Şimdi hepimizin geçmişten getirdiğimiz yüklerimiz var. Belki tatmin edilmemiş duygularımız, belki hayal kırıklıklarımız, belki telafisi mümkün olmayan acılarımız var. Ve dünyaya karşı öfkeliyiz, kızgınız ya da belki kıskancız, belki hüzünlüyüz. İşte bunlar bizim kendi içimizde hissettiğimiz şeyler. Ama yaşadığımız olayları diğer insanlara baktığımız zaman geçmişteki o yaşadığımız şeylerle değerlendirdiğimiz zaman sanki yaşanılan bütün olaylar, diğer bütün insanlar ve dünyanın tamamı bize karşıymış gibi gelir. Böyle hissettiğin zaman yaşadığın o minicik sıkıntılar, problemler bile sana taşıması, ruhsal anlamda yüklenmesi çok büyük problemlermiş gibi gelir. Halbuki bunun senin gördüğün şekliyle alakalı olmadığını, seninle pek alakalı olmadığını, dünyanın sadece var olduğu gibi olduğunu, çok kötü olmadığını, çok da iyi olmadığını, sadece olduğu gibi olduğunu fark edersen o zaman ne oluyor biliyor musun? O yaşanılan olayları kendi üzerine almıyorsun. Sanki sen kader mahkumuymuş gibi, bütün kötü olaylar seni buluyormuş gibi düşünmüyorsun. Diyorsun ki dünyanın varoluşu bu. İyi ya da kötü değil, sadece olduğu gibi. O zaman yaşadığın şeyler seni eskisi kadar olumsuz etkilemiyor ve bu açıdan psikolojik anlamda daha güçlü oluyorsun. Hepimizin başarısızlıkları var, hepimizin hayal kırıklıkları var, hepimizin utandığı, sakladığı, belki başka birine, hatta belki kendimize bile itiraf edemeyeceğimiz kötü ya da eksik gördüğümüz yanlarımız var. Bu gayet insani, gayet doğal. Sen bunu hissediyorsan, ya bu bir tek bende var diye düşünüyorsan çok yanılıyorsun. İşte burada şöyle bir durum çıkıyor. Sen gayet insani olan başarısızlıklarını, eksik yanlarını değerlendirirken kendine çok acımasız davranıyorsan bir süre sonra herkesin başına gelen o başarısızlıklar seni psikolojik anlamda hasta etmeye başlar. Sen ne düşünürsün biliyor musun? Ben başarısızsam ben yetersizim. Ben yetersizsem bu dünyada niye varım ki? Hangi şeyi güzel ya da doğru yaptım ki diye kendi kendini olumsuz telkin ederek psikolojik anlamda hasta edersin. Ama sağlam bir psikolojiye sahip olan insan kendisine adil davranır. Burada şöyle bir örnek vermek istiyorum. Diyelim ki senin başına geldiği zaman kendini delicesine, acımasızca yargıladığın bir olay başkasının başına gelmiş olsaydı ona aynı şekilde acımasız davranır mıydın? Eğer sağlıklı bir ruh haline sahipsen, eğer şefkatli bir insansan çoğu zaman kendi başına gelip acımasız davrandığın mevzularda başka insanlara şefkatli davranırsın. İşte mevzu bu. Başkasının hak ettiği şefkati kendine neden göstermiyorsun? Kendine neden adil davranmıyorsun? Burada sağlam psikolojiye sahip olan insan der ki ben bir insanım. İyi şeyler yaparım. Bazen hatalar yapabilirim. Hatalar yapmış olsam da kötü bir insan değilim.
Hatalar yapmış olmam sadece hata yapmış olduğumu gösterir. Kötü bir insan olmamla, yetersiz bir insan olmamla alakalı değildir ki. Sonuçta ben öğreneceğim, kendimi geliştireceğim ve hatalarımdan ders aldıkça gelişeceğim. Bu benim insan olmamın en önemli özelliklerinden birisi. İşte kendine adil davrandığın zaman yaşadığın başarısızlıklar senin gelişimine hizmet edecektir. Ama eğer sen her başarısızlığını, her yanlışlığını acımasızca değerlendirirsen kendini psikolojik anlamda hasta edersin. Sağlam psikolojiye sahip olan insanlar geçmişlerini doğru ve objektif değerlendirirler. Bu ne demek? Şimdi hepimizin geçmişinde iyi yaptığımız şeyler var, kötü yaptığımız şeyler var. Çok başarılı olduğumuz konular var. Çok da iyi olmadığımız, eksik olduğumuz konular var. Ama sağlam bir psikolojiye sahip olan insan der ki başarılı olduğu konuları takdir eder. Ben bu konuda iyiyim der. Ben bu konuda başarılıyım der. Ben bu konuda eksiğim der. Yani ne yaptı? İyi olanı da güzel gördü, doğru gördü. Eksik olanı da hakkıyla değerlendirdi. Niye? Çünkü kendini orada geliştirecek. Ama bir insan bu konuda zayıf davranırsa ne yapıyor biliyor musun? Diyor ki başarılı olduğu anıları değerlendirirken sanki bu onun başarısından değilmiş gibi geliyor. Diyor ki şansım yaver gitti. Bir şekilde diğer insanlar işimi kolaylaştırdı. Ne yaptı? Kendi başarılarını takdir etmediği için kendisini değerlendirirken, geçmişini gözden geçirirken sanki hiç güzel bir şey yapmamış gibi düşünüyor. O duygusal anlamda sağlam psikoloji bankası dediğimiz bir şey var içeride. O banka hiçbir zaman dolmuyor ve çok kırılgan oluyorsun. Niye? Çünkü hakkını vermiyorsun ki kendine. Düşün ki sen birinin yanında çalışıyorsun. Başarılarını takdir etmeyen bir patronun var. Orada mutlu hisseder miydin kendini? Sen kendini çırpınsan, hırpalasan da, ortaya koysan da başarılarını bilirsin ki bir süre sonra ne yaparsam yapayım patronum beni takdir etmiyor. İşte içimizdeki patron da kendimizi takdir etmeli. Yoksa ne oluyor? Zayıflıyorsun, kırılganlaşıyorsun. Yani kendini değerlendirirken bile yiğidi öldür, hakkını ver ama. Sağlam psikolojiye sahip olan insanların hem kendisinden hem de çevresindeki insanlardan beklentileri çok gerçekçidir. Bu ne demek? Şimdi hepimizin yapabileceği şeyler var, gücümüzün yeteceği şeyler var, yetemeyeceği şeyler var. Ama bir insan kendisinden böyle imkansız beklentiler içine girerse ne yapacak? Dünyanın en iyi yerine de gelse, en güzel konumuna da gelse, en başarılı şeyleri de başarsa ne yapacak? Diyecek ki hep eksik var, yapamadım, daha yapılacak bir sürü şey var diye. Böyle olunca bu içinde yaşadığımız o kısa süreli ömrümüzde kendimizi mutlu ya da huzurlu bir noktaya getirmemiz mümkün mü sence? İmkanı yok. İşte bundan dolayı insanın kendisinden beklentisi gerçek olacak. Bazen durup soluklanıp ya evet bu ana kadar yaptığım şeylerden memnunum, kendimden memnunum diyebilmesi lazım. Bir diğer şey ise etrafımızdaki insanlardan beklentimiz. Bazı insanları ben gözlemliyorum. Etrafındaki insanları hayatının en merkezine, en ortasına bir yere koyuyor. Ve diyor ki hadi gel beni mutlu et. Sen benim hayatımın merkezisin. Sen benim hayatımın en önemli şeyisin diye aslında belki de o insanın bile razı olmayacağı bir sorumluluk veriyor. Bir insana sen benim hayatımın merkezisin demek ne demek biliyor musun? Senden başka beni mutlu edecek bir şey yok. Bir tek sana ben o görevi veriyorum. Hadi gel bakalım beni mutlu et demek. Ve bunun sonucu hem karşısındaki insan için bir haksızlıktır. Hem de o insan o görevi tamamlayamayacağı için kendim için bir haksızlıktır. Niye? Çünkü ondan çok büyük şeyler bekleyeceğim. O beklentiler gerçekleşmeyecek ve ben yine hayal kırıklığıyla mutsuz olacağım. Sağlam psikolojiye sahip olan insan hem kendisinden hem de çevresinden sağlıklı beklentilere sahiptir. Bugüne kadar mutluluk ve huzurla ilgili yapılmış bütün çalışmalarda insan neyle mutlu olur, insan neyle huzurlu olur sorularının cevaplarında, bütün araştırmaların cevabında, sonuçlarında şöyle bir ortak nokta var. Yakın ilişki kurabilmek, bir kişi bile olsa sosyal desteğe sahip olabilmek. Eğer ki sağlam bir psikolojiye sahip olmak istiyorsan yakın olduğun, derdini konuştuğun bir insan olması lazım. Etrafında bir sürü gereksiz kalabalıkların olmasından bahsetmiyorum. Bir tane bile olsa yakın olduğun, maskelerini kaldırdığın ve kendin gibi davranabildiğin, bazen
hüznünü anlatabildiğin, bazen onun hüznünü dinlediğin, bazen yanında şımarabileceğin bir insanın olması. Böyle bir insan varsa ciddi anlamda insan o mutluluk noktasında, huzur noktasında ve psikolojik sağlamlık noktasında ciddi bir mesafe kat ediyor. Ama sen etrafında yüzeysel ilişkilere sahipsen ve gerçekten dost diyebileceğin bir insan yoksa hayatta zorlandığın noktalarda o zorlayan olaylar senin psikolojini bozabilir. Eğer ki senin etrafında seni seven ve senin sevdiğin insan ya da insanlar yoksa. Sağlam bir psikolojiye sahip olan insanlara dair bahsetmek istediğim son özellik kendi eksiklikleriyle yüzleşmesi. Bunu söylemesi kolay ama çoğu zaman insanlar gurur yapıyor. Ve gurur yaptığı için eksik olduğu şeyleri sanki onu görmezse, kafasını kuma gömerse orada kıçı açıkta kalacak ama sanki o kafası görmüyor ya, çok kafam rahatmış gibi hissediyor ama aynı kötü şeyleri tekrar yaşamaya başlıyor. Şöyle bir düşün bakalım. Hayatında başına hep aynı kötü şeyler geliyorsa, hep aynı olumsuz şeyleri yaşıyorsan muhtemelen bu olaylar şanssızlık değil, senin hep aynı hataları tekrarlıyor olmandan dolayı ortaya çıkıyordur. İşte bu aynı hataları tekrarlıyor olmayı fark edebilmek bence dünyanın en cesaret gerektiren şeylerinden birisi. Terapi sürecinde bile insanlar aslında kendi farkındalıklarını yaşamak için, kendilerini keşfetmek için terapiye gelirler ama bazen 5. 10. hatta 15. seansta bile o insana dair bir geri bildirim verip yüzleştirdiğin zaman çoğu insan şoka girer ve kabullenmek istemez. Kendi eksikliğiyle yüzleşmek çoğu insan için çok zordur. İşte sağlam psikolojiye sahip olan insan kendi eksikliğiyle, kendi hatalarıyla yüzleşir ve kabullenir. Der ki ben bu konuda hata yapıyorum. Benim bu konuda zayıflığım var. İşte zayıflığını kabul eden insan güçlü olmanın kapısını aralamış oluyor. Bu da sağlam bir psikolojiye sahip olmanın en önemli özelliklerinden birisi. Bu saydığım özellikleri düşündüğün zaman sence sağlam bir psikolojiye mi sahipsin yoksa zorluklar mı yaşıyorsun, psikolojik problemler mi yaşıyorsun? Bunları yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsin. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum güzel insan. Eğer ki bu videoyu beğendiysen beğenmeyi ve kanalıma abone değilsen abone olmayı unutma. Kendine çok iyi davran. Görüşmek üzere.